Kürşat Üner hocamla köpekler ve köpek eğitimine dair her şeyi konuştuğumuz YouTube serimizde yeni bölüme geldik. Hocam, insanlar da sosyalleşmeyi çok sever. Evet, sosyal varlıklarız ve bununla gurur duyarız. Hayatımıza mola verdirmek, ara verdirmek gibi bir şey bizim için. Bir o kadar köpeklerin de sosyalleşmesi gerektiğini sizin pek çok sohbetinizde ben de şahit oldum. Pek çok yerde de yazılı çizili şeyler. Önemli bir konu, bunun farkındayım. Köpeklerin sosyalleşmesi nedir? Bunun önemi nedir? Sadece ben ve köpeğim sosyalleşsek yeterli midir? Bu konudaki yanılgılar veya doğrular nelerdir sizden duymak isteriz. Yurt dışıyla, Avrupa ülkeleriyle ya da bir Amerika'yla en büyük farkımızın mesela ben bu olduğunu söyleyebilirim. Bizim köpeklerimizin çok ciddi sosyalleşme problemleri var. Köpeklerden mi kaynaklanıyor bu? Tabii ki de hayır. İster istemez bir evcil hayvan tesisinin içerisinde iş yaptığınız için orada olan şeylere şahit oluyorsunuz. Yani sosyalleşme deyince bir de insanlar sadece iki köpeği birbiriyle oyun oynaması zannediyor. Değil, sosyalleşme çok önemli bir konu. Ve sosyalleşmenin gerçekleştiği zaman da çok önemli. Bu köpekler ortalama üreticide 3. haftayla, eğer üreticiden alınan bir yavru köpekse, mele bakış, 3. ile 8. hafta arasında sosyalleşmenin dönemine başlıyorlar. 8. haftadan itibaren köpekler artık yeni ailelerine kavuşuyor. 20. haftaya kadar sürüyor bu süreç. Ama insanlar orada küçücük hazların peşinde oldukları için, dertleri köpeklerin sosyalleşmesi de olmadığı için köpekler sosyal izolasyona maruz kalıyorlar. Olması gereken sosyalleşmeyi yaşamıyorlar. Ama köpek sosyalleşmesinden ne anlamalıyız? Tam olarak nedir köpek sosyalleşmesi? Yani alıp sokağa çıkartıp çişini kakasını yaptırmaya yaklaşım bir sosyalleşme midir mesela? Bunun bence izleyicilerimiz için önemli olduğunu düşünüyorum. Köpeğin sosyalleşmesi ne demek? Alıp bir bara mı gidelim köpekle? Ne yapalım sosyalleşmek için? Evet, gidin. Gitmelisiniz de. Tatillerinizde de gitmelisiniz. Pet oteller, köpek çiftlikleri siz tatilde giderken köpeğinizi bırakın diye kurulmadı. Bir de şöyle bir şey var. Tatile çıkamayacaksınız köpeğinize. Niye köpek sahipleniyorsunuz? Tatlı anımda çok eğlenceli olduğum Ya da anda. fotoğraf çektireyim Tabii sadece. orada yanımda olmasın. Orada bırakayım bir yere. Kennel'a kapatsınlar köpeği. Ne güzel değil mi? Ben gideyim orada bakayım keyfime. Böyle bir şey yok ki. Yani hayatımın ortasına dahil etmeliyim aslında. Hayır, Benim kadar ortasına sosyal. dahil etmelisin ama en başında eğer yavruysa köpek çok dikkatli olmalısın. Bayanların doğum izni gibi. Abi 3 ay belki o köpekle gece gündüz birlikte olmalısın. Ya aslında burada da bir uzman görüşü gerekiyor diye anlıyorum. Ya her yerde gerekiyor ama bu dönem çok önemli bir dönem. Çünkü kalan tüm hayatını belirleyecek. Değil mi? Evet, bütün hayatını belirleyecek. Onun için bu kadar problemli köpek var. Ya yıkıcı bir şekilde sosyalizasyondan kaynaklı bu köpeklerin yaşadığı problemleri biz an be an yaşıyoruz. Görüyoruz çünkü gözümüzün önünde gerçekleşiyor. Peki. Beraber yaşadığı ailesiyle yani benimle sosyalleşmesi için bir aşaması. Peki diğer köpeklerle ve diğer cinslerle sosyalleşebilmesinden ne anlamamız gerekiyor? Diğer türlerle yani kedi vesaire kuş. her Ya neyse. konu sadece canlı sosyalleşmesi değil, işte onu anlatmaya çalışıyorum. Sosyalleşme deyince sadece köpeğin başka canlılarla, Teması kendi değil. türdaşlarıyla temaslarından bahsetmiyoruz. Ya çim de sosyalleşilecek bir şeydir. Ses de sosyalleşilecek bir şeydir. Doku, ses. Veteriner kliniklerine hayatınız boyunca gideceksiniz. Evet, orayla da sosyalleşmesi lazım. Arabayla da sosyalleşmesi lazım. Tatil yerine gittiğinizde odada bir süre yalnız kalacaksa taşıma kutusuyla da sosyalleşmesi lazım. Köpeğin tanıması lazım, bilmesi gerekiyor. Yani her türlü teması aslında Tabii bilinmesi ama doğru canlı şekilde, cansız. kesinlikle öyle. Doğru şekilde bunları tanımlamanız gerekiyor. Onun anlamlandırmasına yardımcı olmanız gerekiyor. Ben ne diyorum ya, yol arkadaşı olacaksın derken bak dostum, aha bu asfalt. Bak biz burada yürüyoruz. Bak ormana çıktık. Tamam mı? İşte bak bu dal parçası, bununla oyunda oynayabiliriz. Kumandayla sosyalleşmesi gerekmiyor mu? Tanımayacak mı kumandayı? Kumandayla oyuncağı ayıramayacak mı Ben köpek? sosyalleşmeyi hiç böyle düşünmemiştim.
Tamam, nasıl Aktif olacak sokağa yani? çıkalım, partileyelim falan gibi düşünüyorum. Yok adam aklı sıra şimdi bak internete girin bakın mesela ya da eğitmencikleri arayın, tamam mı? Köpeğimin tuvalet eğitimi diye bir şey yok bu arada. Buna başka bir bölümde değineceğiz. Tamam, yani arayın ya da işte yazın, tamam mı? Alanını sınırlandırın. Millet ne yapıyor? Köpeği bir kapatıyorlar. 2 ay köpek kapalı. İşte asosyalliğin zirvesi. Ne oldu? Sosyal izolasyonun zirvesi. Zirvesi. Evet. Artık halıya çiş yapmayan bir köpeğiniz var ama inanılmaz kaygılarla dolu. Köpeğe Hoş geldin yeni hayatına. Köpeğe kendi lokal pandemisini yaşatmak gibi bir acımasızlık bu. Kesinlikle öyle. Ve sağlık Kesinlikle öyle. gereği mecburi bir şey de değil. Ama bunu bilen, bunun üzerine yoğunlaşan kaç kişi var? Bak sen bile söylüyorsun. Kaç tane köpek baktın? Evet. Çok doğru. Çok haklısınız. O zaman bu bölüm için teşekkür ediyoruz Rica İrşad ederim. Hocama. Sosyalleşme konusunun öneminden bahsettik ama bir yandan bunun bilimsel tarafı da oldukça önemli ve derin olduğu için bir makale üzerine çalıştığınızı da biliyoruz. Umarım onu da kısa zamanda insanlarla, merak edenlerle paylaşırsınız diyerek bitiriyorum. Umarım bitirebilirim. Çünkü sürekli yeni şeyler, yeni tecrübeler, yeni örnekler, çok düzgün bir şey çıkarmaya çalışıyorum. Onu da yakında zaten yayınlanacaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, İzleyicilerimizin sağ olun. İrşad Hocama sorularını yorumlar bölümüne yazabilirler. İrşad Hocam'ın sosyal medya hesaplarından da kendisini takip edebilirler ki bu konuda bilinçli Whistling serüvenler devam winds etsin. in the open air. Dogs bark soft like they just don't care. Sun hangs lazy like it's stuck on glue. Rhythm swarm as the ocean